Yutulan Yıldız. Bölüm 526, Emilim. Antik tanrı harabelerinde olmasına rağmen Luo Feng çok rahatlamıştı. Çekirdeği, yaşayan Babata ve diğer önemli şeylerle birlikte Moşa bedeninin içinde olduğundan. Onun dünya insan bedeninin burada endişelenecek hiçbir şeyi yoktu. Öldürülsem bile, yenilenmek için iç dünyadan biraz enerji harcamam gerekecek. Luo Feng gözlerini kapattı. Bilinci, uzay halkası içindeki kuantum bilgisayar aracılığıyla sanal evrene bağlandı. Bir süre sonra uzay menşei hukuku dersi olacak. Bunu kaçıramam. 1 trilyon kilometreden daha uzak. Sessiz ve geniş bir şehirde. Şehir liderinin 3 katlı malikanesinin eğitim odasında zırhını giymiş bir adam yatıyordu ve siyah giysili Luo Feng de onun yanında duruyordu. Bu iki kan nehri kristali. Kadim tanrı harabelerini şimdiden 100 tane bıraktığımdan beri tüm yolculuğumu kolaylaştıracak. Siyah kıyafetli Luo Feng hemen elini salladı ve tüm kanıtları yok etti. Bundan sonra iz bırakmadan ayrıldı ve gökyüzüne koştu. Otomat gemisinde oturdu ve yukarıdaki uzayda uçtu. Otomat gemisinin kontrol odasında. Siyah giysili Luo Feng kanepeye oturdu ve hafifçe güldü. Harici simülasyon %100. Bir anda manzara değişti. Vahşi ve inanılmaz derecede güzel bir rüya gibi uzay görüntüsü. Aşağıda Blood River kıtasının bulut seviyeleri vardı. Luo Feng, önceki 2 seferde her biri 30 kristal emmiştin. Bu sefer kaç kişiye hazırlandınız? Yandaki ışıklar Babata'nın bir görüntüsünü oluşturmuştu. Küçük iblis Luo Feng'e bakarken mutlu bir şekilde gülümsedi. 25 tanesini emilim için hazırladım. Siyah giysili Luo Feng şunları söyledi. Ah! Antik tanrı harabelerinde altın boynuzlu canavar 15 kristali emdi. Ayrıca daha önce 2 kez emdiği 30 kristali de emmişti. Şu anda toplam 75 kristali emdi. Artı bugünkü 25. Mükemmel bir yüz olacak. Küçük iblis Babata tuhaf bir şekilde güldü. Bu yoğun acıya dayanabilir misin? Siyah giysili Luo Feng kaşlarını çattı. Ağrı. Sağ. O zamanlar 10. kristal sırasında. O kadar acı vericiydi ki. Altın boynuzlu canavar bile çarpmadan duramıyordu. Aynı zamanda, diğer 2 beden de kişinin ruhunu dışarı atmasına yetecek kadar yoğun bir acı çekiyordu. Ancak 11. kristal o kadar acı vermedi ve aslında 10. kristalden çok daha zayıftı. Ancak daha fazla kristal emildikçe ağrı yavaş yavaş artmaya devam etti. Ta ki 72.'ye ulaşana kadar. O zamanlar ağrının şiddeti 10. kristalin emilimiyle kıyaslanabilir düzeydeydi. Luo Feng daha önce tüm gücüyle savaştı. 75'ine kadar geçmeyi başardı ancak tüm varlığı tamamen şaşkınlık içindeydi. Bugün 76'dan 100'e kadar sayı olacak. Sanırım acı önceki birkaç katı aşacak. Küçük iblis uyardı. Eğer dayanamazsan, onları birkaç güne bölebiliriz. Sorun değil. Siyah kıyafetli Luo Feng'in gözleri odaklanmıştı. Bu küçük acıya, eğer buna dayanamıyorsam, ölümsüz olmayı nasıl düşünebilirim? Bu sadece küçük bir acı değil. İradeniz güçlü olmasaydı ruhunuz çoktan ufalanmış olurdu. Babata uyardı. Kan nehri kristallerini emen birinin ruhunun parçalandığını hiç duymadım. Siyah kıyafetli Luo Feng yavaşça konuştu. Eğer dayanamazsam muhtemelen bayılacağım. Bu noktada emilim duracak ve artık herhangi bir tehlike kalmayacaktır. Ve Babata, 100. kristali aldığımda bir mucizenin gerçekleşeceğine dair bir his var içimde. Siyah giysili Luo Feng'in gözlerinde bir miktar beklenti vardı. Hadi başlayalım. Geminin içinde sadece bir çekirdek kalmıştı.
Bu noktada siyah giysili Luo Feng kendi iç dünyasına girmişti. İç dünya. Siyah bir dağ silsilesine benzeyen altın boynuzlu canavar yavaşça ayağa kalktı. Yanında siyah giysili Luo Feng aniden ortaya çıktı. Hu. Sağ pençeye benzeyen göksel bir sütun uzatıldı ve Luo Feng'in önüne yerleştirildi. 76 numara. Siyah giysili Luo Feng üçgen kan kırmızısı bir kristal çıkardı ve onu pullu avucunun üzerine yerleştirdi. Pençesini kesmek için kullandı ve emilim başladı. Ah! Siyah giysili Luo Feng yumruklarını sıktı ve dişlerini gıcırdattı. Orada durdu ve hafifçe titredi. Ulu, altın boynuzlu canavar acı içinde gökyüzüne doğru koştu. Buluta benzeyen iki devasa kanat. Uçsuz bucaksız metal kıtada dans ederek çılgınca çırptı. Bazen metal dağlara çarpıyor. Şiddetli acı çekerken dışarı çıkıyordu. Bu bir süre devam ettikten sonra nihayet durdu. Yine de sorun yok. Daha önce arka arkaya 30 sayı almaktan biraz daha iyi hissettim. Görünüşe göre irade gücüm daha çok eğitildi ve geliştirildi. Siyah giysili Luo Feng rahat bir nefes aldı ve tutuşunu bıraktı. Altın boynuzlu canavar yere indi ve sağ pençesini kaldırarak gizemli enerjiyi tetikledi. Pençe anında saf siyahtan soluk altın rengine dönüştü. Tamamen zırhlı siyah altın boynuzlu canavarın rengi çoğunlukla siyahtı. Dört boynuzu bile parlayan birçok altın gravürden dolayı sadece altın görünüyordu. Gerçekte siyah ve altının bir karışımıydı. Yalnızca bu sağ pençe tamamen soluk altındandı ve sonsuz bir güce sahipti. Ve bu sağ pençede kıyaslanamayacak kadar güzel bir gravür vardı. Tüm vücudun altın işlemeleriyle karşılaştırıldığında bu karmaşık bir şey. Pek bir farkı yoktu. Ancak normal insanlar bile bu kan kırmızısı gravürün karmaşıklığının ve genel görünümünün bir şekilde eksik olduğunu hissederlerdi. Henüz tamamlanması gerekiyordu. Bu gravürün ne kadar eksiksiz olduğuna baktığımda, ancak 100'üncüyü özümsedikten sonra tamamlanacağını hissediyorum. Siyah giysili Luo Feng sağ pençedeki kan kırmızısı gravüre baktı. 3 kristali emdikten sonra kan kırmızısı gravür basit ama tamamlanmıştı. Onundan sonra durum çok daha karmaşık hale geldi ve bir kez daha tam bir resim oluştu. Ve şimdi 76 kristalden sonra 77'ye siyah giysili Luo Feng sağ avucuna başka bir kristal yerleştirdi. 78, 79, 80 İlerledikçe sağ pençedeki değişiklik öyle bir acıya neden oldu ki, altın boynuzlu canavarın ölüyormuş gibi hissetmesine neden oldu. Ancak kemiklerinde irade gücü gibi güçlü ve sağlam bir kaya vardı ve Luo Feng'in buna defalarca katlanmasına izin veriyordu. Ağrı. Şiddetli ağrı. 86, 87, 88. Antik tanrı kalıntıları. Devasa çukur mahallelerinin eğitim odası. Luo Feng'in tüm vücudu odada diz çökmüştü. Bronz zırhına bürünmüş 10 parmağı. Taş zemini şiddetle kavrayan, taşı kavrayıp toza çeviren kancalar gibiydi. Dişlerini gıcırdatıyordu. Dişlerinden çıtırtılar duyuluyordu. Yüzü kızarmıştı. Damarları patlamıştı. Her yeri terliyordu. Her yer ıslaktı. Keçi, keçi, baba, 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 tükürmek. Luo Feng şiddetle tükürdü. Ağzından 2 kırık diş fırladı. Lanet olsun. Ağrı. Çok acı. Luo Feng'in tüm vücudu titriyordu. Zırhın dikiş yerlerinden ter akıyordu ve derisi sanki buharlanmış gibi hissediyordu. Ruhuna kadar varan o yoğun acı tüm bedenini etkilemişti. Luo Feng şiddetle yere yattı. Bütün varlığı neredeyse felç olmuş durumda. Nefes alıyor ve nefesi kesiliyor. Nefes üstüne nefes.
Tanrım, sonunda başardım. On binlerce kez ölmüşüm gibi hissediyorum. Sanal evrenin %100 simülasyonu ile acı da simüle edilebilir. Ancak ölümün acısı bu acının zerre kadar bile değil. Luo Feng tamamen yere serilmişti. Yalnızca toprak bedeni bu kadar acı içindeydi ve sağ pençe emiliminin ana bedeni olarak altın boynuzlu canavar ne kadar acıya katlanmak zorunda kaldı. Bu seviyedeki acının, altın boynuzlu canavarın bedeni aracılığıyla ruhuna girdiğini bilmek gerekiyordu. Altın boynuzlu canavarın hissettiği acı en yoğunuydu. Bu daha 90'ı. Nasıl devam edeceğim? Luo Feng hayal bile edemiyordu. Daha önce katlandığı acı zaten hayatı boyunca katlandığı en korkunç acıydı. Öyle ki bilinci parçalanmak üzereydi ve neredeyse otomatik savunma mekanizmalarını tetikliyordu. Bayılma doğal bir kendini koruma biçimiydi. Ancak Luo Feng bayıldığı anın kristalin emiliminde başarısızlık anlamına geleceği konusunda çok netti. Uzayda 1 trilyon kilometreden fazla uzakta. Otomat kontrol odasında kristal çekirdek yüzüyor ve dönüyordu. İç dünya. 91. Siyah kıyafetli Luo Feng derin bir nefes aldı ve altın boynuzlu yaratığın sağ pençesinin avucuna başka bir kristal yerleştirdi. Nehirlerden bile daha büyük olan devasa canavar. Koyu altın rengi gözleriyle kristale baktı. İçlerinde bir korku duygusu vardı. Bu, çok acı vericiydi. Bir yarayı kestikten sonra taze kan sızdı ve 91. kristalin emilimi başladı. Öldürmek. Öldür öldür. Kıyaslanamayacak derecede çılgın öldürme aurası tamamen Luo Feng'in iradesini sardı. Her kristal emiliminin öldürme niyeti bir öncekinden daha güçlüydü ve bu 91. kristalde öldürme aurası normal auranın 8 katı olan aura girdabıyla bile kıyaslanabilir görünüyordu. Belki bundan daha güçlü. Kalbim ayna gibidir. Beni etkilemeyi düşünme. Çık dışarı. Luo Feng'in iradesi öfkelendi ve etkilere karşı defalarca çılgınca savunma yaptı. Sonunda öldürücü aura iradesinin geri çekilmesini sağlamayı başardı. Sonunda öldürücü aura irade gücünü geçmeyi başardım. Aslında bu noktada dayanılmaz olan sadece sağ pençenin gelişmesinden kaynaklanan acı değildi. Hatta öldüren aura irade gücü bile. Luo Feng için savaşması ve ona karşı savunma yapması çok zordu. Fakat, öldürücü aura irade gücüne karşı savunmak, evrimin acısına kıyasla farklıydı. Öldürücü aura iradesine karşı savunmak sadece savunmaktı. Dolayısıyla başarısızlık sadece bir başarısızlıktı. Acı yok. Sonuç yok. Ancak bu acı dalga dalga devam etti. Ta ki sağ pençenin tamamı gelişene kadar. Ancak o zaman korkunç acı sona erecekti. Lanet olsun. Yine geldi. Siyah giysili Luo Feng'in vücudu titriyordu. Yere diz çökmüştü. Elleri metal zeminin üzerindeydi ve dişlerini sertçe gıcırdatıyordu. Ulu. Altın boynuzlu canavar çılgınca uluyarak havayı boşaltmaya çalıştı. 91. Dalga dalga öldürücü kabuslar gibiydi. Sonunda atlatıldı. 92. Eğer biri başarılı olmak istiyorsa kendine karşı sert davranması gerekiyordu. Luo Feng, altın boynuzlu canavarın 92. kristali emmesine izin vermeye devam etti. Bu kristalden gelen öldürücü aura irade gücü kesinlikle çok fazlaydı. Luo Feng iradesini kontrol etmek için çok mücadele etti. Onu kıyaslanamayacak kadar sağlam ve dayanıklı hale getirdi. Her ne kadar parçalanacakmış gibi hissetse de onunla mücadele ediyordu. Sonunda korkunç irade geri çekildi. Ancak bunu yakından takip eden, daha da korkunç, yoğun bir acıydı. Neden hissediyorum?
Siyah kıyafetli Luo Feng 93. Kristali aldı ve yumuşak bir şekilde şöyle dedi. 100. Kristale ulaşmanın son derece zor olacağını. Devam etmek. 93. Kristal sağ avucundaki yarayla temas ettiğinde. Daha da yoğun bir öldürücü aura irade gücü Seli Luo Feng'in iradesine doğru hücum etti. Çok geniş ve sonsuzdu. Her dalga bir öncekinden daha güçlüydü. Luo Feng dalga üstüne dalgaya karşı zar zor savunma yaptı. Gürültü. Luo Feng bilincinin kaydığını hissetti ve ardından 3 bedende bayıldı. Öldürücü auranın iradesi savunmasını aşmış ve hızla kristale geri dönmüştü. 93. Kan Nehri kristalinin emilimi başarısızlıkla sonuçlandı. Bölüm 527 bölü 30 yıl sonra. Şaşkınlık içindeyken öldürücü auranın iradesi nihayet geri çekildi ve Luo Feng hızla bilincine kavuştu. Başarısız oldum. Aslında başarısız oldum. Siyah giysili Luo Feng kaşlarını çattı. 100. Sıraya girmenin son derece zor olacağını biliyordum ama 93. Sırada başarısız olmayı beklemiyordum. Bu öldürücü aura irade gücü çok güçlüydü ve acı çok yoğundu. Bütün bunlar bir şeyi gösteriyor. İradem hala yeterince güçlü değil. Luo Feng son derece yanılmıştı. İrade yeterince güçlü değil mi? Eğer isterse kısa sürede ölümsüz olabilecek ölümsüz tapınaktan trilyonlarca yıllık mutlak bir dahi olan kan tanrısı Baki'nin bile iradesi Luo Feng'inkiyle karşılaştırıldığında sönük kalıyordu. Pek çok sektör lordunun zirvesi de onun çok gerisindeydi. Dolayısıyla, irade açısından Luo Feng gerçekten çok güçlüydü. Gerçek sebep şuydu. Kaç kişi 93'e kadar kan nehri kristalini emmişti. Yalnızca kan nehri kıtasında onu özümsemek kişiyi efsanevi siyah savaşçı yapar. Her ekstra emilim, vücudun birçok farklı açıdan 10 kat daha fazla ihtiyacını karşılıyordu. 93 kristali emmek için mi? Bu kesinlikle gerçekçi değildi. 93 kan nehri kristali giderek artan öldürücü aura iradesine sahip olacaktı. Saçma bir delilikti. Sağ pençe artık ememiyor. Peki ya altın boynuzlu canavarın diğer kısımları? Altın boynuzlu canavar kristali yakaladı. Sol pençesine yerleştirdi. Pulları kesti ve taze kan dışarı sızdı. Gümbürtü. Biçimsiz enerji vücuduna hücum etti. Aynı anda öldürücü aura irade gücünün geri kalanını önceden içeriden topladı ve hızla ilerledi. Enerji. Altın boynuzlu canavarın içindeki Luo Feng'in iradesini anında çarptı. Gürültü. Bu nasıl olabilir? Aslında daha da güçlü olmak için önceki irade gücüyle birleşti mi? Luo Feng şok olmuştu. Öldürmek. Öldürmek. Çılgın öldürücü auranın irade gücü bir kez daha içeri girdi. Luo Feng buna karşı sert bir şekilde savaştı. İradesini bir taş gibi yoğunlaştırdı ve ona karşı savunmaya çalıştı. Ancak kaya gibi sağlam olmasına rağmen, sonsuz auranın hücumu altında hala küle dönmüştü. Bir kez daha bilincini kaybetti. Bu biçimsiz enerji kristale geri döndü ve Luo Feng bilincine kavuştu. Otomat gemisinin kontrol odasında. Kristal küre dönüyordu. Yüzeyinde altın işlemeler altın ışıkla parlıyordu. Aniden kristalin yerinde siyah giysili Luo Feng belirdi. Aslında başarısız oldum. Siyah giysili Luo Feng kanepeye oturdu ve ilerideki geniş alana baktı. Nasıl gitti Luo Feng? Babata, yanında iblisin enerji imgesini sordu. Siyah kıyafetli Luo Feng bu süreçte neler olduğunu anlattı. Ah, bu beklenen bir şey. Muhtemelen Blood River kıtasının tarihinde 93 kristalin emilmesiyle ilgili hiçbir şey olmamıştır. En yüksek seviye 4 Kirniu canavarı bile sadece onun biraz üzerinde başardı.
Şeytan Babat'a gülümsedi. Luo Feng, fazla endişelenme. İrade gücünüz güçlendikçe, onları gelecekte özümseyebileceksiniz. Bu umurumda değil. Luo Feng kaşlarını çattı. Tek sorun, altın boynuzlu canavarın geri kalanının kristalleri emememesi. Çünkü öldürme aurası irade gücüne dayanamıyorsun. Demon Babata da onun yanındaki kanepede oturuyordu. Bacak bacak üstüne atıyor ve ilerideki uçsuz bucaksız boşluğa bakıyordu. Kristalin içindeki enerji kişinin bedenini değiştirme kapasitesine sahiptir. Menzili sınırlıdır. Ancak öldürücü aura irade gücü farklıdır. Bu, tüm bedenin herhangi bir yerine yayılabilen bir irade gücüdür. Sol pençesinin kristali emmesine izin vermek istediğinde, bu irade gücü doğrudan vücuduna bağlanıp sana saldıracaktı. Siyah giysili Luo Feng başını salladı. Teoriyi anladı. Her emilim, öldürücü auranın irade gücünde bir artışa neden oluyordu. Vücudun farklı yerlerinde kullanılsa bile irade yine de artar. Şans eseri, daha önce sahip olduğum tüm kan nehri kristallerini, hepsini sağ pençeye yerleştirmeye karar verdim. Luo Feng düşündü. Altın boynuzlu canavarın sağ pençesi artık onun kozuydu çünkü son derece korkutucuydu. Eğer kristalleri baştan beri vücudun her yerine dağıtmış olsaydı, vücudun her kısmı yaklaşık 7 veya 8 kez değiştirilmiş olacaktı. Ancak bu şekilde, yükseltilen güç miktarı sınırlıydı. Çok korkunç bir sağ pençe yapmak daha iyiydi. Çok açgözlü olamam çünkü bu zaten benim için çok beklenmedik bir olaydı. Hala sürekli olarak irademi eğittiğim için, bir gün 100. kristali özümseyebileceğime inanıyorum. İçimde bir his var ki, o 100. kristali absorbe ettiğimde, kıyaslanamaz derecede karmaşık kan kırmızısı gravür o zamana kadar mükemmelleşecek. O zamana kadar bazı özel özelliklere de sahip olması gerekir. Luo Feng düşündü. Devam etmek. 3 harika vücut ve hepsi kendi yöntemleriyle antrenman yapıyor. Luo Feng hızla düşüncelerini hatırladı. Bu kan nehri dünyası için 2 görev vardı. İlki bir kan nehri kristali elde etmekti ve bunu tamamlayarak ona 10.000 puanlık bir ödül verilecekti. İkincisi ise kan savaşçısı olmak ve kan nehri madalyasını kazanmaktı. Bunun ödülü 100.000 puandı. Durum böyle olsa bile, büyük miktarda kristal elde etmek daha fazla puan kazandırmazdı. Ancak bu kristaller yalnızca kan nehri dünyasına özgüydü. Çünkü bu kan nehri dünyasının özel bir ürünüydü. Ve bu dünyada bunlardan bolca olmasına rağmen, neredeyse tüm alan lordları bunların çoğuna sahipti. Evren seviyesindeki bazı elitlerin de bunlardan birkaçı vardı. Ancak, yine de son derece değerliydiler. Yapabildiğim için mümkün olduğu kadar çok şey alacağım. Bu kan nehri kristalleri çok değerli olmalı. Moşa Luo Feng av gezisine devam etti. Elbette zamanının çoğunu bu kristalleri bulmak için etrafta koşuşturarak geçiriyordu ve gerçek avlanma süresi de çok kısaydı. Bu nedenle, avlanmanın dışında, Moşa Luo Feng iç dünyadaki otomat gemisinde olacak. Yüzen kan kılavuzu, zaman uzay karalamaları ve 9 evren tableti, çiseleyen yağmur resmi üzerinde çalışacak ve eğitim alacaktı. Altın boynuzlu canavar, 3 kadim resimle yırtılan gökyüzü ve toprağı eğitiyordu. Sağdaki pençenin gücü şok ediciydi. Çünkü doğrudan evrenin köken yasalarına bağlıydı ve gücünün yaklaşık 9 kat artmasına neden oluyordu. Bu, sağ pençeyi kullanmakla kullanmamak arasında altın boynuzlu canavarın gücünün neredeyse 10 kat farklı olduğu anlamına geliyordu. Tek başına bedeni zaten kıyaslanamaz derecede cesur ve güçlüydü.
Ama üstüne üstlük 10 kat daha mı güçlüydü? Ancak bu bir mucizeydi. Sonuçta 92 kristali absorbe etmek son derece saçma bir şeydi. Sağ pençenin gücü şok ediciydi. Dolayısıyla 3 eski resimle eğitim görüyordu. Luo Feng 3 resme vurgu yaptı. İlki, canavarın kuyruğunu sallayarak ve devasa elini gökyüzüne dağıtarak uçuşuydu. 2.si ise uçarken başını eğip ileriye bakması. İleriye doğru delip geçmesiydi. Üçüncüsü pençelerini sallayarak vahşice saldırmasıydı. Altın boynuzlu canavarın sağ pençesi başlangıçta çok güçlüydü. Bu saldırıyla birleştiğinde ve yırtılan gökyüzünü ve toprağı inceledikten sonra, dikkatinin %80'ini yırtılan gökyüzünün bir pençesini incelemek için harcadı. Luo Feng uzun süredir bu bir pençe tekniğini gerçek öldürme tekniği olarak kullanmaya hazırlanıyordu. Sağ pençe son derece güçlü olduğundan doğal olarak pençe saldırılarına odaklanması gerekiyordu. Güçlü kombinasyonlar. Bu daha fazla güç anlamına geliyordu. Yırtılan gökyüzünün bir pençesi. Altın boynuzlu canavar sıkıcı ve çılgın eğitimine başladı. Atalarının geride bıraktığı teknikleri inceliyor ve o kadim canavarın pençe tekniğinin zarafetini ararken bir yandan da Tearing Sky'ın bir pençesinin gücünü sürekli artırıyordu. Dünya bedeni ölümsüzlük derslerini sık sık alıyor. Ara sıra altın ve uzay kombinasyonu üzerinde çalışıyor. Aynı zamanda bedenini değiştirmek için öldürme aurasında uzun süreler harcıyordu. Elbette 3 beden de eğitimdeydi. Altın boynuzlu canavar ara sıra kan nehri kristalini emmeye çalışıyordu. Böylece öldürücü aura irade gücünün hücumunu hissedebiliyor ve kendisini daha da eğitmek için ona direnebiliyordu. Moşa katliam yoluyla eğitim alıyordu. Dünya bedeni, zaman zaman sanal evrende onlarla buluşup sohbet ederken, iki kardeşi Hon ve Yıldırım Tanrısı'nın öğretileriyle zihnini ve kalbini eğitiyordu. Her ikisi de Çin dövüş sanatlarının ve Hint yogasının zirvesine ulaşırken, Luo Feng ara sıra biraz ilham alıyordu. Köken yasalarını, harikaları incelemek, aklını ve kalbini eğitmek. Uzun zaman dilimlerinde Luo Feng sürekli olarak kendini geliştirdi. Bir anda 30 yıl geçti. Uçsuz bucaksız Kan Nehri kıtasında, belirli bir bölgedeki şehir liderinin malikanesinde gündüz vaktiydi. Gerçekten bana saldırmaya cesaret ediyorsun. Ölmeyi düşünüyor olmalısın. Bir tanrının öfkesine benzeyen şiddetli bir kükreme şehrin semalarında yankılandı. Siyah bir silüet doğrudan bulut seviyelerine doğru gökyüzüne fırladı. Bu siyah giysili Luo Feng'ti. Kahretsin. Burada gerçekten bir sektör lordu vardı. Siyah kıyafetli Luo Feng'in hızı şok ediciydi. Bana saldırmaya cesaret ediyorsun ve kaçmak istiyorsun. Ses doğrudan kulaklarına gürledi. Aynı anda biçimsiz bir dünya enerjisi baskısı anında üzerine aktı. Su. Luo Feng'in önünde beyaz bir piramit belirdi ve o doğrudan içeri uçtu. Arkasında kovalayan altın cübbeli orta yaşlı adam, gümüş beyaz piramidi gördü ve gözlerini kocaman açarak baktı. Bunlar yabancılar. Hızla kovaladı ve aynı anda dünya enerjisini otomat gemisine baskı yapmak için kullandı. Ancak geminin hızı çok yüksekti. 18 bulut seviyesini hızla geçti. Altın cübbeli orta yaşlı adam 18 katta durdu ve takip etmeye cesaret edemeden bulutların arasından yukarıya baktı. Aslında o bir yabancı. Adamın yüzü şaşkındı. Ölümsüz tapınağa haber vermeliyim. Başka bir yabancı Kan Nehri kıtamıza indi. Otomat gemisi uzaydaydı. Kontrol odası. Bu çok riskliydi. Siyah giysili Luo Feng kanepeye oturdu ve rahat bir nefes aldı.
Bir sektör lordunun şehirde saklanmasını beklemiyordum. Enerjisini hiç salmadığı ve onu tespit etme imkanım olmadığı için. Ancak hareketi ve evren alanını kullanması bana onun varlığını hissettirdi. Şanslıyım ki çabuk kaçtım. Moşa klanının üyesi 10.000'den fazla görüntüyü serbest bırakabiliyordu. Bu da anlık hızını dehşet verici hale getiriyordu. Bu, birçok sektör lordundan bile daha hızlıydı. Hızlı. Ancak bu hız çoğunlukla başlangıçta hızlı bir patlama için kullanıldı. Bir sektör lordunun hızı gerçekten arttığı anda hızla yetişirdi. Dolayısıyla bu patlamayı biraz mesafe yaratmak ve ardından kaçmak için otomat gemisine girmek için kullandı. Nehir boyunca bu kadar uzun süre yürüyen birinin ayakkabıları nasıl ıslanmaz? Luo Feng yavaşça mırıldandı. Bu olaydan sonra, o sektör lordu kesinlikle ölümsüz tapınağa haber verecekti. Tapınak muhtemelen küçük desenler ve izler. Hatta belki de benim planımın tamamını keşfetmeye başlayacaktı. Neyse. Bu 30 yılda yeterince şey elde ettim. Artık durmanın zamanı geldi. Bu 30 yıl boyunca Moşa Luo Feng'in avı ona toplam 9816 kan nehri kristali kazandırmıştı. Luo Feng hissetti. Yeterince vahşiydi. Artık durmanın zamanı gelmişti. Bölüm 528, Zihinsel Durumun 3 Seviyesi. Bölüm 529, Aura Whirlpool'u öldürmek. Çevirmen, Translation Nation Editör. Dünya bedeni 3. Kristali absorbe edemese de bundan hiç etkilenmedi. Bunun yerine eğitimine devam etti. Antik tanrı kalıntılarının öldürücü aura ortamında kristalleri emmek adına olsa da Luo Feng'in asıl dikkati hala 9 evren tableti Drizle resmini incelemekle meşguldü. İlk 9 harikayı tamamen kavramıştı. Ortadaki 27'ye gelince, bunların her biri çok daha derindi. Blood River kıtasına gelişinin üzerinden 32 yıldan fazla zaman geçmişti. Gelişimi çok büyük olmasına rağmen, mucizelere dair gerçek anlayışı hala çok azdı. Kan nehri kristalleri yalnızca tamamlayıcı bir yardımdır. Zihinsel durumuma gelince, onu göremiyorum. Hatta dokunamıyorum. Menşe kanunları en önemlileridir. Bu 30 yıl boyunca, altın boynuzlu canavar 3 eski resmi birleştirmiş ve yırtılan gökyüzü ve toprağı incelemişti. Altın menşe yasalarındaki ilerleme, Moşa klanının gelişmesini çok aştı. Luo Feng taş yatağında bağdaş kurarak oturdu. Ben de dikkatimi çiseleyen resim üzerinde yoğunlaştıracağım. Zaman ve uzay. Anlaşılması en zor olanlardı. Toprak bedeninin silahı Nanshen silahı. Altın ve uzayın birleşimiydi. Altındaki gelişimi çok hızlıydı. Öyle ki uzay buna ayak uyduramadı. Bu da uzayı incelemek için hem Moşa bedenini hem de kendisini kullanmasına neden oldu. Evren çok geniş ve sonsuzdu ve içinde geçen onlarca yıl hiçbir şey değildi. Bazı kadim varlıklar için göz açıp kapayıncaya kadar geçen süre trilyonlarca yıl sürerdi. Göz açıp kapayıncaya kadar Luo Feng 80 yılı aşkın süredir Kan Nehri kıtasındaydı. Sanal evren. Tandır adası. Yeşim yeşili zırhlı zarif bir kadın. Adanın kenarlarında 10 litrelik bir resif boyunca duruyordu. Önünde büyük miktarda dönen yıldırım yılanı vardı. Aniden uzaktan bir silüet fırladı ve devasa resif üzerine indi. Bu, altın zırhlı maymun adam gerçek Yan imparatoruydu. Jat, beni mi arıyorsun? Turu Yan gülümsedi. Yeşim yeşili zırhlı kadın dönüp baktı. Yeşim imparatoruydu. Jat başını salladı. Sorun ne? Turu Yan gülümsedi ve sordu. Bu öğrenciniz Luo Feng ile ilgili. Dedi Jat. Sesi temiz ve netti. Ah! Turu Yan şok oldu.
Neden öğrencimle ilgileniyorsun? Öğrencim sadece evren seviyesindedir. Şu anda durumunu gerçekten araştırmaya gitmedi. Bunu en iyi sen bilmelisin. Jat başını salladı. Açık görünüyor ama aynı zamanda hiç de net değil. Doğrudan konuş. Turuyan dedi. Dürüst olmak gerekirse. Jat gülümsedi. Luo Feng'in bu gelişimi sanal evren şirketindeki tüm yönetim seviyesi tarafından fark edildi. Özellikle ilkel Kaos şehrinden çıktıktan hemen sonra. Aslında Fantastik Okyanus'un 9 seviyesini art arda geçti. Ancak onun da başarısız oldu. İradesi ve şuuru dehşet verici düzeydedir. Haha. Turuyan gururla gülümsedi. Benim bu öğrencim. Sadece evren seviyesinde olmasına rağmen, ruhu bir ölümsüze dönüşmekten çok uzak. Ancak irade gücü açısından korkarım ki o bir ölümsüzünkini aşıyor. Pek çok kişi onunla karşılaştırılamaz bile. Bunu elbette biliyorum. Aksi takdirde üst kademeleri harekete geçirmezdi. Yeşim İmparatoru vurguladı. Ayrıca son 80 yılda Cennet Köprüsü'nün 6 katını geçti. Bola'nın anlama hızına yetişmiş. Bola'nın o serseri. Kendi hayatını zorlaştırıyor. Turuyan dedi. Önemli değil. Luo Feng'in gelişme hızı şok edici. Jade'in ifadesi ciddiydi. Ve onun dahiyane yarışması 9 bıçaklı şövalye tarafından düzenlendi. Dolayısıyla ölümsüz hale geldiğinde doğal olarak onun altında olacaktır. Şövalye onu çok seviyor. Ancak aslında Kan Nehri dünya görevini üstlendi ve 80 yıldır geri dönmedi ve orada kaldı. Turuyan başını salladı. 80 yıl. Bu 80 yıl boyunca Göksel Köprü'yü denemedi. Fantezi Okyanusu. Jat sertçe kaşlarını çattı. Sizinle yalnızca ara sıra iletişime geçmiş ve bazı ölümsüz dersleri dinlemişti. Bu 80 yılda, diğer dahilerin hepsi oldukça gelişti. Hepsi birçok görev üstlendi. Çoğu 10 görevi de tamamladı. Sadece bu Luo Feng, Halakan Nehri dünyasında kalıyor. Ve rapora göre, otomat gemisi uzun süredir uzaydaydı. Bulunduğu yer Blood River dünyasının antik tanrı kalıntılarıydı. Antik tanrı kalıntılarının tehlikeleri konusunda açık olmalısın. Jat kaşlarını çattı. Orası tüm Kan Nehri kıtasındaki en tehlikeli yer. Daha önce kaç ölümsüzümüz oraya düşmüştü. Hele ki o yerin öldürücü aurası tüm evrende sadece o yere özgüdür. Eğer Luo Feng dikkatli olmazsa ve son derece yüksek miktarda auraya sahip bir bölgeye girerse, ele geçirilir ve deliliğe kapılır. Bu ölüme benzer. Şövalyenin onu görüşü Bola'nınkinden bile daha yüksek. Ve bu 80 yıldır seninle temas halinde. Bu yüzden umarım bana onun Kan Nehri kıtasındaki durumunu en ince ayrıntısına kadar anlatabilirsin. Jat vurguladı. Doğru yan. Dürüst olmak gerekirse risk almak önemlidir. Ancak çılgınca risk alamazsınız. Müritinizin hayatını şaka olarak alamazsınız. Sonuçta o sadece evren düzeyinde bir serseri. Bu 80 yıldır pek bir şey yapmıyor. Sadece köken yasalarını inceliyor. Turuyan gülümsedi. Ders çalışmaları nasıl? Jat sordu. Luo Feng Cennet Köprüsü'nü denemediğinden kimse onun hızını ve çalışma seviyesini bilmiyordu. Ortalama. Turuyan sıradan bir şekilde şöyle dedi. İlk 36 harikadan 35'ini anladı. Her ne kadar bunu çok sıradan bir şekilde söylese de ifadesi gurur doluydu. 35'i anladın mı? Jat şok olmuştu. İlk 9, orta 27 ve son 72. Luo Feng 35 harikayı kavradı. Nasıl bu kadar çabuk olabiliyor? Jat. Turuyan'a baktı. Bu imkansız. İlkel Kaos şehrinde geçirdiği 30 yıl boyunca sadece en temel 9'u anladı.
Ve ilkel kaos şehrinin dışındaki çalışma hızı 10 kat daha yavaş olmalı. Ama görünüşe bakılırsa her 3 yılda birini dışarıda anlıyordu ki bu da ilk 9'dan daha derindi. 1. Bana ipucu olarak sahip. 2. Çalışmasına yardımcı olacak zaman uzay karalamaları var. 3. Kan Nehri kristallerini emdi. Dolayısıyla çalışma hızı arttı. Turuyan Yeşim'e baktı. Ayrıca o gerçekten bir dahidir. Gücüyle birlikte kavrama hızı da artar. Kan Nehri kıtası. Antik tanrı kalıntıları. Devasa çukur. Büyük çukur mahalleleri. Luo Feng gözlerini açtı. Bronz zırhının içinde bağdaş kurup oturuyordu. 80 yıl. Blood River kıtasına geleli 80 yıl olmuştu. Vücudunu şekillendiren öldürücü auranın etkisi giderek azalıyordu ama en azından hala gelişiyordu. Ancak yine de 3. Kristali emme konusunda biraz çekingendi. Bu 80 yılda uzay kanunlarına ilişkin kavrayışım çok gelişti. Luo Feng bağırdı. 35 harikayı kavramak. Bu kadar saçma bir şey yapacağını asla tahmin etmezdi. İlkel kaos şehrinin 30 yılı. Gerçek evrende 100 yıldı. İlkel kaos şehrinde geçen 30 yılda sadece 9 harikayı anladı. Ancak gerçek evrende yaklaşık 80 yıldır. Aslında daha derin 26 harikayı kavramıştı. Bu seviye ve gelişme hızı gerçekten inanılmazdı. Bu ancak zaman uzay karalamaları ve Turuya'nın işaretçileri sayesinde. Altın boynuzlu canavarın gizemli enerjiyi tetikleyerek onun uzay yasalarıyla birleşmesini 9 kat artırmasıyla mümkün oldu. Evet. Sona doğru altın boynuzlu canavar bile uzay yasalarını incelemeye başladı. Bunun nedeni, yırtılan gökyüzünü ve toprağı ve 3 kadim resmi eğitiminde. 39 yılda, altın boynuzlu canavarın, kadim canavarın pençe saldırısının sadece altın yasalarıyla aşılanmadığını, aynı zamanda içinde uzay yasalarının da olduğunu anlamasıydı. Yırtan gökyüzünün bir pençesinin güçlü saldırısını gerçekten anlamak için, altın boynuzlu canavarın ana çalışması antik resimlerdi. Yırtılan gökyüzü ve toprak ikinci planda kaldı. 3 eski resmin her biri inanılmaz derecede derindi. Ve pençelerden birine uzay kanunları aşılanmıştı. Dolayısıyla altın boynuzlu canavar da uzay kanunlarını incelemeye başladı. 3 bedenin aynı anda çalışması ve özellikle eski resimlerde birbirlerinin anlayışlarını yansıtması nedeniyle ödüller oldukça cömertti. Luo Feng'in kavrayışının son derece hızlı ilerlemesini sağladı. Ayrıca, zihinsel durumu ve ruhu üzerinde yapılan eğitimin zihnini temizlediğini ve üzerinde çalıştığı konuyu çok daha hızlı anlayıp kavramasına olanak sağladığını da fark etti. Belli bir noktadan sonra kavrama düzeyi de yükselmişti. Sanırım birkaç yıl sonra 36 harikayı anlamış olacağım. Luo Feng'in yüzü beklentiyle doluydu. Gökyüzünün ilk pençesini yırtıyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse, hızlı gelişme hızım çoğunlukla eski resimlerden kaynaklanıyor. Luo Feng içeride meraklıydı. Pençenin bu basit dalgası zaten çok derin ve inanılmazdı. O pençeyi incelemek için insan vücudunu kullanmak faydasızdı. Ancak bu pençeyi incelerken, özellikle de antik resimlere bakarken, altın boynuzlu yaratığın gökyüzünü ve toprağı parçalayan etkisi, sanki pençe her şeyi kapsıyormuş gibi geliyordu. O kadar derin ve yoğundu ki kendi kavrayışı hala yüzeyseldi. Bu canavar ne kadar güçlüydü. Luo Feng içeride düşündü. Ardından artık düşünmedi ve mağara girişinden dışarı çıktı. Patikayı takip ederek hızla dağın yamacına ulaştı ve dönen sonsuz kırmızı auraya baktı.
6 yıl önce öldürücü aura girdabına gitmeyi denedim ve 9,5 kat noktaya ulaşmayı başardım. Girdabın merkezinden 100 metreden daha az uzaktaydı. Orada durmak zorunda kaldım. Luo Feng beklentiyle doluydu. Bu yarım yılda ilerleme kaydettiğimi hissediyorum. Kim bilir girdap çekirdeğine girip giremeyeceğimi. Su. Hemen aşağı koştu ve auranın derinliklerine doğru yöneldi. Girdap aurası. Bu yıllarda, Luo Feng çalışmanın yanı sıra sık sık girdabın derinliklerini denemeye gidiyordu. Ancak her gittiğinde riske atmaya cesaret edemiyordu. Çünkü riskin bedelinin kendisini deliliğe kaptırmak olduğu çok açıktı. Bu ölüme benziyordu. Bir süre sonra Luo Feng çoktan o devasa girdaba ulaşmıştı. Gürültü. Neredeyse taze kana benzeyen devasa girdap sürekli dönüyor. Auraları da beraberinde sürüklüyordu. Çekirdeğin kendisi de kırmızı bir güneşe benziyordu. Bronz zırhlı Luo Feng adım adım merkeze yaklaştı. Giderek fırtınanın gözüne yaklaştı. Bu girdabın merkezinde ne olduğunu gerçekten merak ediyorum. Luo Feng, sürekli güçlenen ve zihnini istila eden, göz kamaştıran kırmızı güneşe gittikçe yaklaşan öldürücü aura iradesine direndi. Sanal evren, Black Dragon Dağ adasında, nehre yakın 9 yıldızlı koyda. 3 kişi orada oturuyordu. Kısa saçlı, uzun boylu ve güçlü bir genç gündelik kıyafetler giymişti ama enerjisi her an ileri atılmaya hazır. Bir turna balığı gibiydi. Solunda gülen temiz beyaz cübbeli kel bir genç vardı. Gülümsemesi o kadar saftı ki insanın ruhunu içine çekiyordu. Bu ikisinin yanında daha zayıf bir genç oturuyordu. Öldürücü aurası ağırdı. Tüm varlığı kanlı bir soğuk katliam nehrinde sırılsıklam olmuş gibiydi. Bu aura dehşet vericiydi. Tördi. Zihinsel durumun gerçekten sınıra ulaşıyor. Kel genç başını salladı ve gülümsedi. İkinci kardeşim, zihinsel durum açısından seninle kıyaslayamam. Şimdilik atılım yapamıyorum. Yapabileceğim tek şey sınırlarımı zorlamak. Böylece en azından kendimi geliştireceğim. Luo Feng gülümsedi. Bunu kendisi de hissedebiliyordu. Gerçekte, Kan Nehri dünyasının antik tanrı harabelerinde uzun süreler geçirdiğinden onlarca yıl boyunca öldürme aurasından etkilenmişti. Başlangıçta kemikleri buz gibi soğuktu. Ama şimdi öldürme aurasının istilasıyla ve altın boynuzlu canavarın çok fazla kan nehri kristalini emmesiyle, Luo Feng sanal evrende bile güçlü bir öldürme aurası yaydı. Sınırlarınızı zorlamak sonuçta hala küçük bir yoldur. Gök gürültüsü tanrısı başını salladı. İkinci kardeş. Hon oturdu ve gülümsedi. Üçüncü kardeşinizi zorlamanıza gerek yok. Zihinsel durum eğitimi açısından. O aynı zamanda olağanüstü. Zihinsel durumunu tozdan, zehirden etkilenmeyecek bir seviyeye getirebilmek harika bir şey. Mutlak saflık, mutlak reddedilme ve mutlak pıhtılaşma. Bu mutlaklık biçimi aynı zamanda zihinsel durumda bir gelişmedir. Gök gürültüsü tanrısı şok oldu. Başını salladı ve merakla sordu. Abi. Ama yine de bu. H-I-M-M. Hon. Luo Feng'e baktı. Üçüncü kardeş. Büyük kardeş. Luo Feng. Hon'a gülümsedi. İkinci kardeşin ve ben sana zihinsel eğitim konusunda birçok ipucu verdik. Ancak bu, diğer eğitimlerden farklıdır. Bu, ruhen bir kurtuluş şeklidir. Hon. Luo Feng'e baktı. Daha önce birçok gizem açıklanmış olabilir. Bugün bunu sizin için en yüksek seviyelerden tasvir edeceğim. Luo Feng'in gözleri parladı. Kalp. Kalp nedir? Tırnak işareti. Zihinsel durum. Nedir bu? Hon gülümsedi. Bir savaşçının eğitimi açısından bakıldığında, kalp aslında irade gücüdür. İrade gücünüz zaten olağanüstü.
Hon dedi. Ancak, genel olarak bakıldığında, hala üç büyük zihinsel durumun yalnızca bir seviyesindesiniz. Bir seviye mi? Luo Feng şok oldu. Üç büyük zihinsel durum mu? Bu benim özetim. Hon gülümsedi. Kadim Çin kültürümüzde, her zaman kişinin zihinsel durumunun eğitimine önem verdik. Kalbe yönelik her türlü test vardır. Bunların eğitimi ile bunların hepsi kişinin kalbine yönelik olacak ve kişinin kalbini net bir şekilde görebilmesi sağlanacaktır. Beden bilgelik ağacıdır. Kalbin parlak aynanın dayanağıdır. Sık sık silmeniz gerekir. Tozlanmasına izin vermeyin. Bu aslında kendine bakmayı ve anlamayı ifade ediyor. Luo Feng kaşlarını çattı. Şu anda kalbin bir ayna gibidir. Tozdan etkilenmez. Kalbiniz engelleri kesen bir bıçak gibidir. Zaten kendini görmüş, anlamış, çok yüksek bir seviyeye ulaşmış sayılır, diye bağırdı. Şimdi, iradenizi güçlendirerek kalbinizi eğitmeye devam edin. Ancak ne kadar antrenman yaparsanız yapın. Hala sadece bir seviyedesiniz. 2. Seviye nedir? Luo Feng sordu. Basitçe söylemek gerekirse, insan ve doğa bir arada. Hon yanındaki yıldırım tanrısını işaret etti. İkinci kardeşinin 2 seviyede olduğu düşünülüyor. İnsan ve doğa bir bütün olarak nedir? Luo Feng sordu. İnsan ve doğa bir olarak mükemmel zihinsel durumu ifade eder. Hon gülümsedi. Mükemmel derken neyi kastediyorum? Kişinin yin ve yang'ı tamamen birleştiğinde ve birbirini tamamladığında. Nasıl yani? Şu anki yolunuz. Sınırları kovalamak. Bu sadece onu zorlamak. Sadece sınırlarınızı zorlamak kendinizi güçlendirebilir. Ancak yalnızca yin ve yang birlikte çalıştığında mükemmel olur. Tıpkı bu dünyadaki bir insan gibi. Uyumu hissettiğinde, durumun gerektirdiğine göre güçlü ve esnek olacaktır. Bu ruh hali de böyledir. Bıçak gibi olma zamanı geldiğinde ya da antrenman yapma zamanı geldiğinde ve su gibi yumuşak olma zamanı geldiğinde, su her zaman bıçağın etrafından akar. Savunma açısından su, kalkandan bile daha sağlam, dolayısıyla daha güçlü. Hon gülümsedi. Yin ve yang'ın, insan ve doğanın uyumu, zihinsel durumun uyumu, elbette bu çok yüksek bir mükemmellik seviyesidir. Ve saf ve masum bir kalbin derecesidir. Teorik olarak bu zaten zirvedir. Kardeşin de böyledir. Luo Feng dinlerken nefesini tuttu ve sordu. Kalp bıçak gibidir. Anlıyorum. Ama kalbimi nasıl suya benzetebilirim? Tırnak işareti. Teoriyi açıklayacağım ama devletin kendisini açıklamak zor. Hon gülümsedi ve başını salladı. Bu, bir seviye, kişinin kalbini ve onu anlaması, enkazın arkasını görebilmesi anlamına gelir. İkincisi ise yin ve yang'ın, insan ve doğanın uyumu, saflık kalbi, mükemmel zihinsel durumdur. Luo Feng sordu. Teorik olarak 2 durum zaten zirve. Peki ya 3 durum? Yanındaki gök gürültüsü tanrısı gülümsedi. 3 seviye. Ağabeyin onu zorlukla algılamaya başladı. 3. Hon yavaşça şöyle dedi. Bu, yeni dokunmaya başladığım şey. Kalp boş ve engindir. Kalp ise sonsuzdur. Kalp, her şeyi kapsar. Ne demek istiyorsun? Luo Feng sordu. Açıklaması zor. Hon gülümsedi. Buna ne dersin? İkincisi ise yin ve yang'ın, İnsan ve doğanın bir bütün olarak etrafındaki her şeyle mükemmel bir şekilde birleşen uyumu ise. O halde üçüncüsü, kalbin sonsuz ve engin olması. Sonsuz evren dahil her şeyi kuşatmasıdır. Katliam, maddi zenginlik ve hedefler, güzelliğin takdir edilmesi, güç arzusu, her şey olsun, iradesi olan her şey kapsanabilir.
Luo Feng şok olmuştu. Her şey kapsanabilir. Eğer biri bu duruma ulaşabilirse, inanılmaz derecede güçlü bir rakiple, yaşam formuyla karşı karşıya kalsa bile, hiçbir irade, beni etkileyemez. Hong gülümsedi. Lanet olsun. Bu çok iğrenç. Luo Feng baktı. Hasta değil mi? Beyaz kel yıldırım tanrısı gülümsedi. İnsan ve doğa birdir. Yüreği saftır. İster yoga ister antik Çin kültürü olsun. Bunların hepsi zirve noktasıdır. Ancak kardeşinizin seviyesi, eski Çin kültüründe bundan daha önce bahsedilmiş ancak hiçbir zaman ulaşılamamıştır. Bu nedenle kimse tam olarak bilmiyor. Luo Feng, daha da fazla hayranlıkla dolu bir şekilde Hon'a baktı. 3 büyük zihinsel durum. 1. Seviye. Kendinizi görmek ve anlamak. Birçok Budist öğretisinde ve yolunda bu zaten bir ilerlemeydi. 2. Seviye. İnsan ve doğa birdir. Saflığın kalbidir. Bu teoride zirveydi. 3. Seviye. Kalp engin ve sonsuzdur. Her şeyi kapsar. Bu inanılmazdı. Abi. Bu 3. Seviyeye nasıl ulaşıyorsun? Luo Feng sormadan edemedi. 2. Durum. Zar zor dokunabiliyorum ama tam olarak anlayamıyorum. Zihinsel durum eğitiminin tamamı kalbe dayanıyordu. Luo Feng'in kendine dair anlayışı bir sınıra ulaşmıştı. Aslında Yin ve Yang arasındaki uyum hakkında çok az bilgisi vardı. Açıklaması zor. Yalnızca bazı kitaplara bakarak bazı fikirler edinmeyi başardım. Hong gülümsedi. Bir söz vardır. Boşluk en güçlüsüdür. Bir diğeri de, kişinin ancak yarışmadığı zaman her şeye itiraz edebileceğini söylüyor. Aslında antik Çin kültürüne ait birçok teoriyi inceledim. Bu iki sözün benim bu seviyeye ulaşmamı tetiklediği düşünülüyor. Boşluk en güçlüsüdür. Ancak kişi itiraz etmediğinde her şeye itiraz edebilir mi? Luo Feng kaşlarını çattı. Mantık basit ve bunu anlıyorum. Ama demek istediğin şu ki, Çin kültürü parlaktır. Tarihteki sayısız istisnai insanın insana ve doğaya bir bütün olarak ulaşabilmesi. Saf kalpleriyle bunların hepsi çok eski bir tarihtir. Önce 2. Seviyeye ulaşın. Hong gülümsedi. Ah, bir bakayım. Bunlar işinize yarayacaktır. Şu birkaç Çin kültürü kitabını okuyun. Faydası olabilir. H.I.M.M. Luo Feng başını salladı. Aniden içinde bir şeyin kıpırdadığını hissetti. Moşa klanının adamı burada. Yıldız 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 yıldız. Moşa klanının üyesi otomat gemisinde oturuyordu. Birkaç aydır Blood River dünyasının üzerindeki uzayda ışık hızına yakın uçuyordu ve sonunda ulaştı. Kan Nehri bulut seviyeleri. Soluk bir silüet anında 1000 kilometreyi geçti ve devasa çukur bölgelerinin yanına indi ve bir flaşla içeri girdi. Büyük çukur mahalleleri. Bronz zırh giyen Luo Feng arka ayakları üzerine kalktı. Mağaranın girişine bakıldığında siyah bir silüet belirdi. O Moşa Luo Feng'ti. Kan Nehri kristali. Moşa Luo Feng gelişi güzel bir şekilde 10 kristali yerleştirdi ve 18 bulut seviyesinden geçerek yukarıdaki boşlukta yüzen otomat gemisine doğru tekrar ayrıldı. Güvenlik nedeniyle, Moşa'nın bedeninin iç çekirdeği uzaya götürmesine izin verdi. En azından çok güvenliydi. Devasa çukur mahallelerinin içinde. Sonunda Kan Nehri kristallerine sahibim. Luo Feng 10 kristali topladı ve çaresiz bir gülümseme ortaya çıkardı. En son altın boynuzlu canavarın, dünya bedenim için hiçbir şey kalmayana kadar her şeyi emmesine izin verdiğimde. 30 yıl. Öldürücü aurayı sürekli olarak emdiği ve vücudunu değiştirdiği toplam 30 yıl geçmişti. Ancak kristalleri emmeyi denememişti. Hadi deneyelim ve üçüncüyü özümseyebilecek miyim görelim.
Luo Feng bir kristal çıkardı. İkinciyi özümseyeli uzun zaman olmuştu. 30 yıl sonra şimdi üçüncüyü deniyordu. Avucunu kesti ve kristali vasiyetin üzerine koydu. Öldürücü aura iradesi kendi iradesiyle çatıştı. Altın boynuzlu canavarın kendini özümsemesiyle karşılaştırıldığında, bu küçük irade gücü gerçekten acınası. Luo Feng haykırmaktan kendini alamadı ve ardından yoğun bir acı hissetti. Vücudu gelişmeye başladı. Ancak 91 ve 92 kristallerin başarılı emilimiyle karşılaştırıldığında bu üç kristal hiçbir şey olarak değerlendirilemezdi. Kan enerjisi vücuduna akmaya devam etti. Kan nehri kristali giderek daha şeffaf hale geldi. Baba, göğsünden kemik kırılma sesi geliyordu. Aslında başarısız oldum. Luo Feng şeffafa yakın kan nehri kristaline baktı. Büyük miktarda kan enerjisi geri dönüyordu. Orijinal durumuna dönmesini sağlıyordu. Çaresizdi. Aslında ne kadar çok emersem o kadar zorlaşıyor. Daha önce antik tanrı kalıntılarında sadece 2 yıl kalmıştım ve 2 yılını da özümsemeyi başarmıştım. Ancak şimdi 30 yıl sonra hala üçüncüyü özümseyemiyorum. Luo Feng başını salladı. Altın boynuzlu canavarın vücudu, vücut yapısı ve kompozisyonu gibi görünüyor. Gerçekten de insan vücudundan çok daha mükemmel. En azından bazı açılardan çok daha üstün. Başarısız olmasına rağmen Luo Feng hiç de sıkıntılı değildi. Aslında o şunu bekliyordu. Görünüşe bakılırsa kristali almam için hala umut var. Bir kan savaşçısı olmam, kan nehri madalyasını almam ve 100.000 puanlık ödülümü almak için geri dönmem gerekiyor. Bölüm 530, Whirlpool çekirdeği. Hua. Oradaki aura taze kan kadar yoğundu. Büyük girdap kadim bir sonsuz enerji bile yaydı. İnsanın ruhunu titretiyordu. Hadi çocuğum, gelmek. Buraya gel. Öldürmenin ve katletmenin tadını çıkarın. Ne kadar güzel ve sonsuz bir duygu. Öldürücü aura irade gücüne biçimsiz bir baştan çıkarma eşlik ediyordu. Bu güçlü irade, Luo Feng'in iradesiyle çatışan tanklar gibiydi. O etkilendikçe baştan çıkmaya başladı. Bronz zırhlı Luo Feng, tamamen aura tarafından yutulan merkeze doğru yaklaştı ve dayanmak için dişlerini gıcırdattı. Benim, öldürmek istiyorum. Nasıl öldüreceğimi biliyorum. Tüm dış iradeyi kırmak. Luo Feng'in iradesi son derece sağlamdı. Bu saldırılara ve ayartmalara karşı savunuyordu. Hiçbirinin içeriye sızmasına izin vermiyordu. Yavaş yavaş çekirdeğe yaklaştıkça, irade ve ayartma daha da güçlendi. Güneşe kırmızı bir top gibi uçtukça daha temkinli davrandı. 50 metre, 40 metre, 30 metre, 20 metre, 10 metre mesafe. Kırmızı top tam önümüzdeydi. Bu, devasa aura girdabının çekirdeğiydi. Gürültü. Biçimsiz kadim bir enerji yayılarak Luo Feng'in kendisini tanrısal bir ejderhaya karşı bir karınca gibi hissetmesine neden oldu. Karınca olsam bile, tanrısal bir ejderhayı yenebilen bir karıncayım. Luo Feng anında içindeki doğal korku hissini terk etti ve aynı anda dünyadan bile daha büyük olan aura girdabını oluşturan göz kamaştırıcı kırmızı ışığa adım attı. Girdap çekirdeğinin tamamı orijinal sakin durumuna geri döndü ve bronz silutu ortadan kayboldu. Aura Whirlpool çekirdeği, kırmızı ışık topunun içinde. Luo Feng yavaşça ilerledi. Ancak öldürücü auranın irade gücünün aslında azaldığını hissetti. Sanki topa yaklaştıkça irade en güçlü hale geliyor. Topa girdikten sonra, daha da zayıflıyor. Normal bir insanın yürüyüşünden bile daha yavaş bir hızla uçtu. Yaklaşık 30 metre sonra önünde hala kalın kırmızı bir top vardı.
Luo Feng'in tamamı kırmızı ışık topunun dış katmanını delip geçiyor ve önündeki sahneye bakıyor. A.N.G. Mo. Da. Ruhunu delip geçen, bilincinin derinliklerinde yankılanan bir ses. Hiçbir kuralı olmayan eski bir fonogram. Her nota yüksek miktarda, sonsuz miktarda antik enerjiyle aşılanmıştır. Aynı anda Luo Feng önündeki sahne karşısında şok oldu. Kırmızı ışık topunun içi boştu. İçinde hiç kırmızı enerji yoktu. Ancak kol kalınlığında devasa, altın işlemeler vardı. Her biri inanılmaz derecede karmaşıktı. Toplamda 12 adet, 100 ila 1000 metre uzunluğunda, iç içe geçmiş ve uzayda dönen altın gravürler vardı. Her biri birinin kalbini titretiyor. Teslim olmasını sağlıyordu. 12 kalın gravürden böyle bir enerji yayılıyordu. Eş zamanlı olarak 12 devasa altın gravür. Tüm bölgeyi saran altın ışık şeritleri yaydı. Altın ışık dönüyor. Etraflarındaki alanı kutsal bir toprak gibi yapıyordu. Dönen altın rengi ışık 3 görüntü üretmeye devam etti. Dev kertenkele canavarının boynuzunu gökyüzüne doğru kaldırdığı, devasa bir elin ona doğru çarptığı, canavarın uçmasına neden olduğu, uzun kuyruğunu neredeyse yok olana kadar salladığı ve tüm hayvanları dağıttığı bir resim. Kocaman bir avuç içi. 3 eski resim. Bunlar sık sık gördüğü 3 antik resimdi. Ancak bu noktada, girdabın merkezinde, 12 devasa altın gravür. Doğal olarak oluşturulmuş resimleri eskisinden çok daha net bir şekilde yayıyordu. Her resim ara sıra ortaya çıkıyor ve sonra dağılıyor. Bu 3 antik resim, tıpkı su üzerinde bir kağıt parçası gibi yüzüyor. Sürekli dönüyor. Ara sıra yüzeye çıkmadan önce suyun dibine batıyordu. Defalarca tekrarlanıyor. A.N.G. Neredeyse zekası olmayan bir canavar gibi konuşan antik fonogram. Sanki trilyonlarca yıllık zaman ve uzaydan geçiyormuş gibi Luo Feng'in kulaklarında yankılanıyordu. Tanrım! Luo Feng genişçe baktı. Köken kanunu gravürleri. Bunlar Menşe kanunu gravürleri. Köken yasalarını hiç bu kadar net bir şekilde önünde görmemişti. İster ilkel kaos şehri, ister ruh silahlarının üzerindeki gravürler olsun. Hepsi son derece küçük ve basitti. Ve önündeki, insanın kolları kalınlığındaki, kıyaslanamayacak kadar büyük 12 gravür. 12 basit gravüre benziyordu. Ancak her birinin içlerine sayısız iğne benzeri gravürler dokunmuştu. Bunlar uzay kökenli yasa gravürleri. En azından onlar bunun bir parçası. Luo Feng'in gözleri parladı ve ardından 3 antik resmin kaybolduğu yere indi. Bu sefer daha önce gördüğü bulanık görüntülerden farklıydı. Bu sefer onları son derece net görüyordu. Bu canavar saldırırken her parçasını net bir şekilde hissedebildiği noktaya kadardı. Önce bu resimleri hatırlayacağım. Sonra da köken kanunu gravürlerini inceleyeceğim. Luo Feng, yırtılan gökyüzünün bir pençesinin 3 fotoğrafına sertçe bakmaya başladı. Beyni gibi kuantum bilgisayarıyla her birini video kaydı gibi canlı bir şekilde hatırlayabiliyordu. Bu çok basitti. Ancak o duyguyu ve durumu da hatırlaması gerekiyordu. Derinlik ve gizemle aşılanmış bu enerji, gelecekte onu incelemesine olanak sağlayacaktı. Yaklaşık 80 yıl boyunca yırtılan gökyüzü bir pençesi üzerinde çalıştığı için, bu hareketin resmini uzun zaman öncesinden net bir şekilde hatırladı. Ve o anda, ister orijinal yırtıcı gökyüzü bir pençesini inceliyor ister daha önce sahip olduğu anılara göre onu değiştiriyor olsun. Luo Feng ölümsüz olmadan önce bir pençe seviyesinin buna kıyasla sönük kaldığı konusunda çok açıktı. Antik canavar. Bu yüzden artık onun için gurur duymanın değil,
Egosunu düşürmenin ve bu kadim canavarı iyi incelemenin zamanı gelmişti. Luo Feng, tüm varlığını bir pençenin kadim resmini hatırlamak için kullanırken, bedeni orada olduğundan altın ışıkların doğrudan içinden geçtiğini fark etmedi. Onu istila eden herhangi bir öldürücü aura olmamasına rağmen içindeki her hücre büyük ölçüde değişmeye ve gelişmeye başladı. Öldürücü auranın saldırısı altında vücudun hücrelerinin yavaşça ve yavaşça değişeceği söylenirse, şu anda 100 ila 1000 kat hızlandırıldı. Tek şey Luo Feng'in tamamen bir pençeyi hatırlamaya dalmış olmasıydı. Vücudundaki değişikliklere gelince, cesedi yok edilse bile bu küçük bir mesele olurdu. Bu yüzden dikkatinin dağılmasına izin veremezdi. Bir süre bir pençeyi hatırladıktan sonra gözlerini kapattığında bir pençenin görüntüsü zihninde açıkça yeniden canlandı. Sonunda şunu haykırdı. Anlayışım hala yeterince yüksek değil. Hafızamın sınırı bu olsa gerek. Daha derindeki durumu, duyguyu ve enerjiyi hatırlayamıyorum. Ardından diğer iki fotoğrafa baktı. Bir pençeyle karşılaştırıldığında, dikkatinin %80'ini diğer iki tekniğe harcıyordu. Luo Feng bunlara çok az zaman ayırmıştı. Anlayışı zayıf olduğu için, onları hatırlamak için çok uğraşmasına rağmen, çok geçmeden onları daha iyi hatırlayamadı. Onun hafızasında, 3 antik resim derinlemesine kaydedildi. 1. Pençenin durumu ve hissi en geniş ve en eskisiydi. Diğer ikisine gelince, bu ikisi kadim enerjilere hafifçe sahipti. Ancak açıkça birinciden daha zayıftı. Önemli olan Luo Feng'in de onları derinlemesine hatırlayamamasıydı. Nihayet onları hatırladım. Luo Feng heyecan dolu bir görünüm sergiledi. İnsanlar bu eski resimleri inceleyemiyor. Ancak altın boynuzlu canavar için son derece faydalıdır. Onu incelemek onun kanunlara dair anlayışını ve anlayışını geliştirir. Bu da insan bedenimin anlayışına da yardımcı olur. 3 büyük vücut birlikte çalışıyordu. Doğal olarak gelişme çok büyüktü. Ah, vücudum mu? Dikkati geri döndüğünde Luo Feng hızla vücudundaki değişiklikleri fark etti. Vücudunun her hücresi evrimleşmiş gibiydi. Değişim sürekli olarak gerçekleşti. Bu değişiklik, öldürme aurasıyla aynı değişiklik. Luo Feng şok oldu ve ardından neşeli bir görünüm sergiledi. Ancak değişim 1000 kat daha hızlı görünüyor. Buradaki bir gün, dışarıda geçirilen birkaç yıla benzer. Luo Feng çok mutluydu. Havada ayağa kalkıp 12 devasa altın gravüre baktı. Bu 12 gravür basit görünüyordu. Ancak yine de gerçek Yan İmparatoru'nun ilkel Kaos şehrinde derslerinde gösterdiği gravürlerden çok daha derindi. Luo Feng bir süre baktı. İçinden başının döndüğünü hissediyordu. Uzay gibi mi geliyor? Bazı altın menşe kanunları ile. Ancak dikkatli bir incelemeye göre ikisi de değil. Luo Feng çok meraklıydı. Öğretmeni Turu Yan'ın gösterdiği köken kanunu gravürleri zaman zaman yüzlerce ila 1000 arasında gravür içeriyordu. Luo Feng onların çoğunu biliyordu. Ancak bu zamanda, bunu hiç anlamadı. Karmaşıklık düzeyi beni aşıyor. Luo Feng 2 gününü devasa altın gravürlere bakarak geçirdi. Birdenbire biraz ilham aldı. Görünüşe bakılırsa, kanunlara dair anlayışım, bu devasa altın gravürlerin derinliğiyle karşılaştırıldığında çok büyük. Tıpkı 9 evren tabletinin 7'den 9'a kadar olan resimlerine ilk baktığımda hiç anlamadığım gibi. Bu altın işlemeleri ben de anlayamıyorum. Bir kitap ne kadar pahalı olursa olsun kör bir insan için hala işe yaramazdı. Sonsuz mucizelerle dolu olan içindeki gravürler Luo Feng'e hiç de faydalı değildi.
Beyin ve bilinç gibi kuantum bilgisayarına güvenerek, içinde basit bir resim oluşturmaya zorlayarak, ondan yayılan enerjileri bile hatırlamıyordu. Tıpkı fotoğraf çekmek gibi. Günler geçti. Üzerinde parıldayan altın ışıkla birlikte bu aura girdap çekirdeğinde bile Luo Feng'in vücut evrim hızı günler geçtikçe yavaşladı. Bu, vücudunun sınırına ulaştığı için beklediği bir şeydi. Benim toprak bedenim. Keşke altın boynuzlu canavarın bedeni kadar hasta olabilseydi. Herhangi bir aura istilası olmasa bile anında 97 kristali emiyor. Luo Feng düşündü. 97 kristal. Bu yaklaşık 80 yılın başarısıydı. Bu 80 yıl boyunca, köken yasalarının anlaşılması ve zihinsel durum eğitimi şaşırtıcı derecede artmıştı. Bu da onun girdap çekirdeğinin derinliklerine inmesine olanak tanımıştı. Altın boynuzlu canavarın sağ pençesine gelince, bu 80 yıl ara sıra daha da gelişmişti ve şu anda 97 kan nehri kristalini emmişti. Bir süre sonra Luo Feng'in vücudunun derinliklerinde meydana gelen değişiklikler nihayet tamamen durdu. Zaten sınırımdayım. Luo Feng düşündü. Yaklaşık 30 gündür bu girdap merkezindeyim. Eğer dışarıda olsaydı bedenimin tamamen doyması en az 100 yıl alırdı. Şimdi 3. Kristali emip ememeyeceğimi kim bilebilir? Tırnak işareti. Denemek için mağaraya döneceğim. Havada süzülen 12 dev altın işlemeye baktı. Döndü ve kırmızı ışık tabakasını geçerek hızla girdabın dış tabakasına doğru ilerledi.